Arkadaşlar elimle gördüğünüz bu makaronlar İngilizcesi shrink, büzülmekten, büzüşmekten geliyor. Plastik, gördüğünüz gibi böyle şeritler, silindirler diyelim. Elimle görmüş olduğunuz bu malzeme çok özel, çok güzel bir malzeme. Belki buna daha önce rastladınız, belki kullanıyorsunuz. Bugün kullanmayanlar, daha önce görmeyenler için acayip bir deney yapacağız. Bugün bu malzemeleri büzüştüreceğiz. Malzemeler. Makaronlar, sıcak su, ambalajlar. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Malzeme olarak plastik. Plastikler nelerden oluşur? Polimerlerden oluşur. Polimerler uzun zincir yapılardır. Bunları biliyoruz zaten. Çok özel bir madde. Çok basit olmasına rağmen çok büyük işler yapan bir madde. Arkadaşlar diyelim ki elinizde böyle kopmuş bir kablo var. Siz de bu kabloyu böyle birleştirdiniz, tamam mı? Bilenler bilir, eskiler daha iyi bilir. Buna böyle siyah bant yapardık. Siyah bantın sebebi ne? Siyah bant işte elektrik kaçağı olmasın, elimizi çarpmasın diye. Ve fakat diyorlar ki ya bu siyah bant çok eskidi. Gelin biz bunu farklı bir şekilde kapatalım. Nasıl kapatalım? İşte şu görmüş olduğunuz şeritler sayesinde. Bu şeritlerle bu nasıl kapatılıyor? Arkadaşlar bunlar özel şeritler. Bunlar kararsız vaziyette olan şeritler. Ne demek kararsız? Malzemeler doğada kararlı halde bulunmak isterler. Kararlı hal nedir? Örnek veriyorum, benim bu şekilde durmam. Ben şu anda durmakta çok kararlıyım mesela. Bir yapı olarak beni insan gibi düşünmeyin. Bir yapı olarak böyle durmak benim doğamda var. Ve fakat ben işte böyle şeyler yaptım. Çok da kararlı gözükmüyor, öyle değil mi? İşte doğada da aslında kararsız yapıda olan şeylerin kararlı yapıya dönme gibi bir eğilimi var. Benim de böyle durmak gibi bir eğilimim var. Bunlar neden kararsız biliyor musunuz? İşlenmiş polimerler bunlar. Bunları ısıtıyorlar. Isıtıp bunları böyle açıyorlar. Tamam mı? Bunları açarken de ne yapıyorlar? Bir enerji uyguluyorlar, değil mi? Normalde bu böyle durmak istemiyordu. Ben buna bir enerji aktardım. Ve artık bu eski yapısında, yani kararlı yapısında değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dedim ya böyle ısıtıp bunu geriyoruz, böyle açıyoruz. Buna bir enerji uyguluyoruz, enerjiyi depoluyoruz diye. Bunu soğuttukları anda bu halde kalıyor. Eski haline geri dönemiyor. Bunu o şekilde soğutuyorlar. Yani bu soğutulmuş vaziyette ve fakat kararsız bir halde. Dolayısıyla ne yapsam acaba diye düşündüğümde buna bir enerji uygulamam gerekiyor. Bir enerji daha vereyim. Ve ne yapayım? Bunu ısıtayım. Neden ısıtıyorum? O konuya birazdan geleceğim. Şuradan daha böyle net göreceğiz. Bakın şu diyelim ki kablolara böyle sabitlemeye çalışıyorum. Vay 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 vay. Çok iyi ya. Gördünüz mü? Arkadaşlar ne oldu? Nasıl bu hale geldi? Neden bu hale geldi? Bu maddeler kararsız dedik ya. İşte ısı uygulandığı zaman bu maddelere bir şans veriliyor. Ve diyor ki ya diyor ben senin moleküllerini harekete geçiriyorum. Çünkü bir sıcaklık giriyor devreye. Sıcaklık olduğu zaman ne oluyor? Moleküller hareket etmeye başlıyor. Ve bu hareket eden moleküller eski hallerine. Evet. Diyor ki ben eskiden diyor kararlı halim benim çok daha böyle birbirimize yakındık biz. Ne oluyor biliyor musunuz? İşte o sıcaklık uygulanan moleküller o kararlı hallerine geri geliyorlar. Normalde ne beklersin? Daha gevşemesini beklersin değil mi? Ama öyle değil. Onların içerisinde bu depolanmış olan enerji aslında onları doğadaki ilk formlarına, yani kararlı oldukları hale geri getiriyor. Bu görmüş olduğunuz makaronlar çok kullanışlı arkadaşlar. Özellikle bakın bu şarj aletlerinin kopan kısımları görürsünüz bak. Böyle her evde vardır bundan. İşte bununla mesela hem elektrik kaçağını önlemek amaçlı hem de bunu sabitlemek amaçlı kullanılabilir. Gerçi bu artık Erhan'ın şarj aleti. Bununla şarj etmeye çalışıyor bazen telefonunu. Şaka şaka, o kadar da değil. Böyle bir kablo. Böyle bir kabloyu da biz hayata döndürebiliriz.
Şimdi sıcak su da geldi. Bu su biraz soğumuş arkadaşlar, masanın üstündeki. Birazdan onunla da deneyeceğim ama. Hatta deneyeyim ya. Onunla deneyeyim. Şu sıcak su bir gelsin bakayım. Şöyle şunun üstüne bir dökeyim. Nasıl olsa kablom çalışmıyor. Vay! Gördünüz mü? Bak. Nasıl? 10 numara. Çok güzel oldu. Hemen sıcak su etkisini gösterdi arkadaşlar ve kabloyu güzelce sardık, sarmaladık. Arkadaşlar şimdi bakın, bunların da ben kararlı halde olduklarını düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bunun üstüne sıcak su dökeceğim. Bakayım böyle sarıp sarmalayacak mı? Vay! Vay 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 vay! Görüyor musunuz? Bak. Çok iyi oldu ya. Aha, şurada biraz kalmış. Ya normalde ne beklersin? Bunun böyle eriyip daha da gevşemesini beklersin değil mi? Normalde beklediğimiz şey budur. Ama işte kararlı halleri bu değil arkadaşlar. Bunların bayağı sardığı bir şey söyleyeyim mi? Çıkmıyor. Şu an çıkmıyor bak. Asla çıkmıyor. Bu demek ki nasıl bir sıkı bir plastikti. Bunu böyle gevşetip şeyin üstüne sarıyorlar herhalde. Şişelerin şeklini alıyor yani. Bakın şu an bırakmıyor. Şu an bayağı yapıştı yani. Mümkün değil. Bunu buradan çıkartamam. Çıkartamam. Kararlı hale bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir kap var. Bunu da deneyelim bakalım ne olacak. Woo! Direkt etki. Direkt etki yani. İnanılır gibi değil. Şunu deneyelim. Kararlı tek bir plastik yokmuş. Çok iyi ya. Bunlar ısıtılıp eski hallerine nasıl geri dönüyorlar? Aslında bir camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz bir sıcaklık var. Onun üstüne çıkıyorlar. Nedir camsı geçiş sıcaklığı? Mesela tereyağı erimeden önce yumuşar. Maddeler de öyle. Aslında tam olarak erimeden önce bir yumuşama evresine geçer. Farklı bir boyuta geçer. Cam yine aynı şekilde. Yani onlar da böyle bir erimeden önce bir yumuşama olur. Bu da öyle. Yani erime sıcaklığına gelmiyor. Bakın normalde ne dedim ben? Sıcak böyle ateşe tuttum vesaire, orada eriyeceğini varsaydım. Ama olmadı. Onun önünde bir camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz bir sıcaklık var ki bu maddenin erimeden önceki haline dönme. Yani aslında ilk haline dönme, kararlı haline dönme sıcaklığı demek oluyor. Plastik çok önemli bir madde. Hayatımızın çok önemli bir parçası ve fakat bir o kadar da doğaya zarar verebilecek, eğer kontrollü bir şekilde kullanılıp tüketilmezse doğaya zararlı olabilecek bir madde. Bu arada arkadaşlar plastik aslında bir madde değil, madde türü. Polietilen aslında PET. PET dediğimiz şey aslında o maddenin özü, madde o. Plastik bu maddenin bir türü. Dediğimiz gibi zararlı olabilecek çünkü doğada bozulması, çözülmesi binlerce yıl alan bir madde arkadaşlar. Ve fakat nasıl kullandığınıza göre bu maddenin yararlı olup olmadığı değişebiliyor. 1960'lı yıllarda Sten Gustav Thulin plastik poşeti icat ederken bunun binlerce yıl çözülmemesi belki de onun çok özel bir madde, daha doğrusu bir madde türü ortaya koyduğunu düşündürmüş olabilir. Çünkü kötü niyetle doğada bozulmayacak bir şey üreteyim diyecek hali yok. Siz de bu plastik poşetleri öyle bir sefer kullanıp atmaz devamlı kullanırsanız bunların kendi içinde türleri var. Onların bir numarası var. Mesela 5 numara gıda ile temasa uygundu diye hatırlıyorum. 7 numara atık plastikti diye hatırlıyorum. Bu numaraları yanlış hatırlıyor olabilirim ama bunlara bakmanız lazım. Mesela termos kullanmak pet şişe kullanmaktan yeğdir, öyle değil mi? Her gün pet şişe alacağınıza bir termosunuz olur. Onun içine suyunuzu doldurur ve hayatınıza öyle devam edersiniz. Bu pet şişelerin kötü olduğu anlamına gelmez. Sizin termos kullanımınız daha az pet şişe tüketilmesini sağlayabilir. Mesela pet şişelerin plastik kodu 1'dir arkadaşlar. Tekrar kullanıma uygun değildir. Kullanın, atın. 4 numaralı petlerde tekrar kullanıma uygun petler. 4 ve 5. Bunlara dikkat edin. Genelde böyle şişelerin altında yazar 4 ve 5 tekrar kullanıma uygun. Bence plastiklerden korkmaya hiç gerek yok. Mesela BASF'nin bu konudaki müthiş çözümü Ecovio harika bir seçenek.
Kompostlanabilir biyobozunur Ecovio, organik atık torbaları, meyve sebze torbaları, çift kullanımlı alışveriş torbaları, tarım için mulch filmlerinde kullanılıyor. Ayrıca kompostlanabilir ambalaj çözümleri, kağıt kaplama, shrink ve stretch filmler, bunun yanında enjeksiyon ve termoform ürünlerde de yine kullanılıyor. BASF kompostlanabilir gıda ambalajında kullanılan Ecovio'yu çevre dostu ve sürdürülebilir bir ambalaj çözümü olarak sunuyor. Biyobozunur ve kompostlanabilir dedik. Bence ikisi de oldukça önemli. Çünkü biyobozunur demek uygun koşullarda organik olarak parçalanabilir demek. Kompostlanabilir de uygun koşullar altında mikroorganizmalar tarafından parçalanabilen, karbondioksit, metan, su ve biyokütleye dönüşebilen demek. Geride toksik kalıntı ve plastik malzeme bırakmayan bir ürün. Aslında konu yine bilmeye geliyor. Bilince doğru ve yanlışı ayırt etmek de kolaylaşıyor. Bilmeye, öğrenmeye devam arkadaşlar. Yepyeni bir konuda yeni bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.